Üçler, yediler, kırklar. Görünmeyen bir düzen mi? Yoksa manevi bir hakikat mi? Aziz dostlar, İnsan sadece gördüğüyle mi yaşar? Yoksa görünmeyen bir düzenin içinde mi yürür? Bazen hayatımızda öyle anlar olur ki, hiç beklemediğimiz bir yardım gelir. Bir sıkıntı kalkar, bir kapı açılır. İşte o anda insanın kalbinde bir soru doğar. Acaba görünmeyen bir düzen mi var? Üçler, yediler, kırklar denilen hakikat nedir? Bugün bu soruya cevap arayacağız ama bir şartla. Kalbi açacağız ama ölçüyü kaybetmeyeceğiz. Kur'an bize ölçüyü verir. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Gaybı Allah'tan başkası bilmez. Bu ne demek? Kainatta görünen ve görünmeyen her şey Allah'ın emriyle hareket eder. Hiçbir varlık kendi başına güç sahibi değildir. Bu ölçü olmadan bu konuyu konuşan ya abartır ya da tamamen inkar eder. Ama Kur'an bize başka bir hakikati de gösterir. Allah'ın dostlarına korku yoktur. Demek ki Allah'ın seçkin kulları vardır. Kalbi diri olan insanlar vardır. Rabbine yakın olan kullar vardır. Ama dikkat et. Onlar kudret sahibi değildir. Onlar rahmete vesile olan kullardır. Bazı rivayetlerde şöyle geçer. Onlar sayesinde yağmur yağar, bela kaldırılır. Ama burada ince bir sır vardır. Yağdıran Allah'tır. Kaldıran Allah'tır. O kullar ise dua kapısıdır. Rahmete vesiledir. Tasavvufta üçler denir. Yediler denir. Kırklar denir. Bu ne demek? Bu bir teşkilat değildir. Bu bir gizli toplantı sistemi değildir. Bu manevi derecelerin dilidir. Rahmetin yeryüzündeki yansımasıdır. Allah rahmetini kullarıyla gönderir. Ama kudret yalnız ona aittir. Tasavvufun kalbinde Hazreti Ali vardır. Hikmetin kapısıdır. Velayetin sembolüdür. Bu yüzden bazı anlatımlarda üçler, yediler, kırklar içinde zikredilir. Ama bu bir toplantı anlatımı değildir. Bu onun manevi merkez oluşunun ifadesidir. Ve Hazreti Hızır, Kur'an'da anlatılan bir kuldur. Özel ilim verilen bir kul. Bazı salih kullarla karşılaşması mümkündür. Ama bu herkes için değildir. Genel bir durum değildir. Bu bir sırdır. Allah'ın dilediğine verdiği bir sır. Peki, bu zatlar görülür mü? Cevap dengelidir. Bazen olabilir. Ama çoğu zaman bilinmezler. Evliya gizlidir. Çoğu insan onları tanımaz. Hatta kendileri bile kendini gizler. İmam Rabbani der ki, keramet değil, istikamet esastır. Yani bu konuların peşine düşmek değil, Allah'a kul olmak esastır. İbn Arabi der ki, kainat bir tecelli düzenidir. Evliya, o düzenin manevi aynasıdır. Ama bu, göründüğü gibi değildir. Derindir, semboliktir. Bediüzzaman der ki, sebepler bir perdedir. Evliya da bir perdedir. Ama tesir yalnız Allah'ındır. Artık mesele net. Üçler vardır ama güç sahibi değildir. Yediler vardır ama hükmetmezler. Kırklar vardır ama tasarruf Allah'ındır. Senin bilmen gereken şey şu değil. Kırklar kim? Bilmen gereken, sen onların yolunda mısın? Çünkü evliya bilinmez ama onların yolu bellidir. Allah'ım, bizi dostlarının yolundan ayırma. Ama kalbimizi yalnız sana bağla.